Büyük gün 64 gün, daha da büyük güne tam 98 gün kaldı. Yani ne demek istiyorum? Bitcoin Cash'in blok yarılanmasına 64 gün, Bitcoin'in blok yarılanmasına ise sadece 98 gün kaldı dostlar ve eskiler bilir. Yeniler de lütfen akıllarında tutsun. Blok yarılanmalarıyla artık madenciler daha az Bitcoin üreteceği için Bitcoin'e genelde yeni bir heyecan gelir ve bundan dolayı da fiyatı da yükselebilir dostlar. Bugüne kadar çünkü böyle oldu. Takip edenler genelde iyi paralar kazandılar ve bu arada Bitcoin Cash blok yarılanması Bitcoin içinde ayrıca çok önemli olacak. Bunu da söyleyeyim çünkü biliyorsunuz Bitcoin Cash ile Bitcoin çok paralel hareket ediyorlar. İşte tam da bundan dolayı Bitcoin Cash blok yarılanması bize Bitcoin'i bu Mayıs ayındaki blok yarılanması var ya, oradaki olası yükselişine dair de çok önemli, erkenden çok önemli ipuçları da verebilir ki bu arada Bitcoin Cash'in bu blok yarılanmasında da önünde önemli iki tane yol var abi. O iki yoldan birini seçebilir Bitcoin Cash ve bu bölümde işte bu iki yolda konuşacağız ve Bitcoin Cash'e gelebilecek bir vergi konusu da var dostlar. Piyasada pek konuşulmuyor ama bugün o konuyu da masaya yatıracağız. O yüzden bu videoyu sonuna kadar dikkatle izleyin dostlar. Zaten geçenki videoda biliyorsunuz bu videoyu yapacağım dedim. Sağ olun, baya böyle bir talep geldi işte. Eren nerede kaldı Bitcoin Cash videon? Hani nerede? Hadi atsana falan diye. İşte ben de bu talebinize hızlıca cevap vermek istedim ve Ledger çekilişimiz ise biliyorsunuz tam gaz devam ediyor. Kanalıma abone olun, yanındaki zile dokunun, videoların beğenin ve mutlaka bol bol yorum yazın. Bunları çok yapın ki kazanma şansınızı artırın. Hadi şimdi içeri gelin ve sonuna kadar izleyin. Başlıyoruz. Bitcoin Cash'in blok yarılanmasını detaylıca analiz edeceğiz ama şu grafiği aramıza yeni katılan dostlar için önden şöyle bir bam diye bir göstermek istiyorum. Halving dediğimiz blok yarılanmasının Bitcoin'in fiyatını nasıl da böyle güzel şekilde yükseltebildiğini, sert şekilde yükseltebildiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor abi bu grafik. Yani Bitcoin Cash'te de önümüzdeki süreçte çok daha fazla hareket olabilir anlamına geliyor. Hacim olabilir anlamına geliyor. Çünkü aynı olay Bitcoin Cash'te de var. Piyasanın, yatırımcıların ilgisi Bitcoin Cash'e kayabilir dostlar. Bunu şimdiden konuşmuş olalım. Bitcoin Cash'in halving dediğimiz bu blok yarılanması ise tahminen 7-8 Nisan civarına gerçekleşecek. Yani birkaç gün artı eksi oynayabilir bu. Çünkü biliyorsunuz yani bu işlerde zamandan ziyade bir blok numarası hedef olarak verilir. Yani derler ki işte 630 bininci blokta blok yarılanması gerçekleşecek denir ve bu da tahminen şu güne denk gelir denir. Fakat işte bu birkaç saat veya birkaç gün, 1-2 gün şaşabiliyor. Bunu niye söylüyorum? Bitcoin Cash alıp pusuya yatacaksanız ve yani yükseliş bekleyecekseniz ya daha canım yani 2 ay var şurada ya, şimdi acelesi yok, ben rahat takılayım falan demeyin diye söylüyorum. Türk haklı biliyorsunuz, yani her işimizi son güne bırakıyoruz abi. Yumurta kapıya dayanmadan işte genelde pek bir iş yapmıyoruz abi. Ben kendi kültürümüzden konuşuyorum şu an. Ve Bitcoin Cash'in de bu süreçte önünde dediğim gibi iki tane yol olabilir. Bitcoin Cash'in olası yükselişte seçeceği iki tane yol olabilir. Birincisi, yani birinci yolu seçerse Litecoin'in geçen sene işte 30 dolardan bam 180 dolara yükseldiği o blok yarılanması var ya, onun gibi önce blok yarılanması öncesinde yükselişe geçip yarılanma gerçekleştiğinde de fıs diye sönüp tekrar düşüşe geçebilir. Bu senaryoda bu arada periyodu kaçırmadan hemen al sat böyle tık yapmak lazım, bunu da söyleyeyim. İkinci yolu seçerse de o da daha çok Bitcoin yoluna benziyor aslında. Bitcoin genelde blok yarılanması öncesinde böyle hafif yükselse de pek bir yükseliş, pek bir sert bir hareket göremiyoruz. Blok yarılanması gerçekleşince de o sert yükselişine başlıyor. Yani Bitcoin'in halving ile altcoin'in halving arasında böyle net bir ayrım var. Ya bugüne kadar böyle oldu. Bunu söylemiş olayım. Normalde dostlar bakın, burada söz konusu olan Bitcoin Cash yerine mesela Cardano olsa, mesela Stellar olsa deriz ki bunlar birer altcoin, dolayısıyla Bitcoin gibi davranmasını bekleyemeyiz. Olası bir yükselişte muhtemelen birinci yoldaki gibi, yani işte Litecoin gibi halving öncesinde yükselip sonrasında işte halving ile birlikte de fıs diye sönmesini bekleyebiliriz diyebiliriz. Fakat dostlar bakın, burada konuştuğumuz Bitcoin Cash yani üretildiği 2017 yılından beri, buraya çok dikkat, üretildiği, forklandığı, çatallandığı artık ne derseniz 2017 yılından beri hep Bitcoin ile birlikte hareket ediyor. Yani elbette istisnaları olabilir ama örneğin bakın, Bitcoin 2 kat yükseliyor ve bir bakıyorsunuz Bitcoin Cash 5 kat yükselmiş. Veya Bitcoin 2 kat düşmüş, Bitcoin Cash 5 kat düşmüş, 6 kat düşmüş. Aralarında organik bir bağ var.
var ve dostlar şunu da söyleyeyim. 7-8 Nisan civarında Bitcoin Cash'in yaşayacağı bu blok yarılanması var ya, işte o kendi tarihi, kendi 3 senelik tarihi içerisinde yaşayacağı ilk blok yarılanması olacak. Ve biliyorsunuz Bitcoin Cash 2017 yılında büyük boğa sezonundan önce Bitcoin'in zincirinden çatallanarak, yani o zincirden böyle mesela bir zincir düşünün, o zincirden yeni bir zincir açılarak üretildi ve bu şekilde ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ilk blok yarılanması hem bundan sonraki blok yarılanmalarına da buradaki tavrı ışık tutacak, hem de 2020 yılındaki kripto para piyasasındaki yatırımcıların psikolojisi hakkında da bazı bilgiler verebilecek diye düşünüyorum. Bir de psikoloji demişken, bu blok yarılanması öncesinde herkes ne yapıyor? Genelde elindekini tutuyor böyle. Madenciler de nasıl olsa diyor, işte şurada 2 ay sonra rakibim olan diğer madenci gibi ben de daha az üreteceğim. O yüzden elimdeki coinleri şimdi hiç acelesi yok, sonra satarım gibi bir psikolojiye de girebiliyorlar. Tabii ki bu marketin fiyatıyla da çok alakalı ve halving sonrası da genelde, işte altcoin'ler için konuşuyorum, genelde halving sonrasında böyle salı veriyorlar abi, satış geliyor. Neyse, bu arada Bitcoin Cash'in blok yarılanma sürecini etkileyebilecek şöyle bir olay da var. Bakın, bu tüm dünyaya yayılan koronavirüsü var ya, olay olur olmaz zaten çok kısa bir süre içerisinde Bitcoin'in fiyatına olası etkilerini sizlerle paylaşmıştım bir videoda ve yaklaşık bu bir hafta önceydi. O videoda ne demiştik? Şöyle çok kısaca özet geçelim. 2 şekilde etkileyebilir demiştik koronavirüsü Bitcoin fiyatını. Birincisi, Çin'de karantina işi büyürse bir infial yaratabilir ve insanlar biz nereye gidiyoruz böyle deyip bu kafaya girip Bitcoin'e hücum edebilir. Yani hücum ettiği zaman da işte Çin'in Bitcoin fiyatını nasıl da böyle sert şekilde yükseltebildiğini 2-3 ay öncesinde Çin Devlet Başkanı'nın blockchain açıklamalarıyla görmüştük. İkincisi de dostlarım, belki de daha da kritiği, Bitcoin madenciliği yapan insanlar var ya ve şirketler de var. Bu virüs dolayısıyla onları da hedef alıyor. Herkes gibi onları da hedef alabilir. Ve bu koronavirüsü onların işlerini aksatmalarına neden olabilir. Konuyu Bitcoin Cash'e nasıl bağlayacağım biliyor musunuz? Dostlar, ekrana lütfen çok dikkatli bakın. Hem Bitcoin'in hem de Bitcoin Cash'in en büyük madencileri, en büyük üreticilerini görüyorsunuz şu an ve bunlar birbirine çok benzerler. Bazıları aynı şirketler veya aynı havuzlar, hatta işte Antpool gibi, BTC Top gibi. Yani bu ne demek dostlar? Bu ne anlamaya geliyor? Koronavirüsüyle Bitcoin madencilerine zarar gelirse, topluca karantinaya alınma gibi bir böyle bir durum olursa, bingo, bundan Bitcoin Cash madencileri de direkt etkilenebilir demek. Bu işe de yükseliş açısından bakacak olursak, koronanın madencilere getirebileceği bir olumsuzluk fiyata tam aksi yükselişle yansıyabilir. Bir kere bu boşluğu, bu havuzların oluşturacağı boşluğu başka ülkelerdeki madenciler zaten direkt böyle bir tamamlamaya girişse de üretim zorluğu düşebilir ve bu aradaki süreçte de madenciler elindeki Bitcoin Cash her neyse satmayabilirler. Tabi bu yolla zaten biliyorsunuz ya, bu şekilde insanlara zarar vere bir yükseliş gelecekse zaten gelmesin. Bu konudaki düşüncelerimiz çok nettir. Öncelikle insan sağlığı diyoruz abi. Ya parayı falan filan boş verin. Bu arada dostlar, aylar önce size ne demiştim? O konuyu da hatırlatayım. Ülkelerin soğuk savaş enstrümanları arasına Bitcoin'de, kripto paralarda katıldı. Artık petrol gibi, artık doğal gaz gibi, değil mi? Böyle bir şey söylemiştim size. Kripto paralarda birer tool oldu, birer araç oldular. İşte bu koronavirüsü de dostlarım böyle olabilir. Yani biliyorsunuz abi, Amerika ile Çin arasında açıktan devam eden bir bilek güreşi var abi. Birbirlerini böyle bileğini bükmeye çalışıyorlar. Tabii ki de bazen anlaşma da yapıyorlar, bazen de birbirlerine vergi yüklüyorlar. İşte kim bilir, belki de bu koronavirüsü Amerika'nın işi de olabilir. Yani bir biyolojik saldırı da olabilir veya başka ülkelerin işi de olabilir. Ya alın işte mesela dün Çin'de kuş gribi vakası da çıktı. Her şey birbirine çok net bağlı olabilir dostlarım ve az önce size ne demiştim? Bitcoin Cash üretimi, madenciliği yapan şirketleri saymıştım ve BTC Top şirketinden de bahsetmiştim. İşte Bitcoin Cash'te sözü geçen bu BTC Top madencilik havuzu CEO'su Shang Zuer, Bitcoin Cash'in gelişimine fon ayırmak için bir öneri attı ortaya geçtiğimiz günlerde ve dedi ki bundan sonra madencilerin ürettiği tüm Bitcoin Cash'lerin %12,5'u Hong Kong'daki bir merkezi fona yatırılsın dedi. Ya gerçekten böyle bir öneri attı ortaya. Durum böyle olunca da madenciler de dedi ki abi bu direkt yapılan bir saldırı. Adeta bir virüs. Çünkü direkt elimizdeki geliri alıyor dedi. İşte tam bu nedenle Bitcoin Cash madencilerine gelebilecek bir vergiden dolayı madenciler daha fazla Bitcoin Cash üretmek ve elinde tutmak isteyebilirler. Neyse, biz ana konumuzdan sapmayalım ama bu konudaki düşüncelerimi de söylemek, videoyu biraz daha böyle bir süslemek, güzelleştirmek, detaylandırmak istedim. Bu arada siz de Kripto Sözlüğe abone olmadıysanız hemen abone olabilir, yanındaki zile dokunarak ve bu videoyu beğenip yorum yazarak
yazarak hem bana güzel bir teşekkür etmiş hem de jet hızıyla piyasa fiyatı 500-550 TL civarı olan Ledger çekilişine katılmış olabilirsiniz. Bu şekilde katılabilirsiniz. Bitcoin Cash'in blok yarılanmasındaki olası performansına bakın. Teknik analiz penceresinden de bakacak olursak Bitcoin Cash'in 2017 sonunda bir gece yarısı yapılan bir operasyonla, çok net hatırlıyorum ben o geceyi, 4000 dolara yükseltilmesinden sonra uzun vadede böyle çok aşırı güçlü olmayan bir alçalan üçgenimsi, bir böyle bir alçalan takozumsu bir formasyonla, yani kalıp hareketiyle devam ettiğini görüyoruz ve ne hikmetse dostlar, ne hikmetse tam blok yarılanması zamanı gelirken bu bitiyor gibi duruyor. Bu formasyon geçtiğimiz günlerde böyle analiz ettiğimiz XRP formasyonuna da biraz benziyor ama biraz daha iyisi gibi duruyor. Bir de dostlar bakın, tam buralarda Golden Cross dediğimiz bir oluşumda başlıyor gibi de duruyor. Yani Golden Cross'ta biliyorsunuz 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı böyle dikine doğru keserek yükselirse, adeta böyle yararak yükselirse dostlar, işte burada Golden Cross yapar. Bunlar da genelde trend değişimlerinin ön habercisi olabilirler. Genelde olumlu trend değişimlerinin ön habercisi olabilirler. Tam tersi de zaten Dead Cross diyoruz. Bunda da Türkçesi ölüm açıdır ama burada Golden Cross başlıyor olabilir dediğim gibi ve Bollinger Bandı da gitgide daralıyor gibi duruyor dostlar. Ve hemen isterseniz başta konuştuğumuz bu birinci ve ikinci senaryolar var ya, blok yarılanma senaryoları var. Onları hatırlayalım. Eğer blok yarılanması Bitcoin Cash yükseltecekse ve bu birinci senaryoda anlattığım Litecoin gibi davranarak blok yarılanması öncesi olacaksa bu yükseliş zaten başlamalıydı. Çok net, burada çok net söylüyorum size. Dolayısıyla eğer teknik analizdeki bu pozitif görünüm gerçekleşmeyip Bitcoin Cash buralarda biraz daha böyle bir oyalanmaya, takılmaya devam ederse bu yükseliş Bitcoin'dekine benzer şekilde blok yarılanmasıyla veya blok yarılanmasının bitiminde, yani sonrasında gerçekleşebilir. Bu senaryoda Bitcoin Cash önce 440 dolar sonra da 515 dolardaki dirençlerle karşılaşabilir. Umarız yükselir, yani umarız Bitcoin Cash pat 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 bu dirençlerle karşılaşır ve hepsini yıkar geçer. Bakın Bitcoin'de fincan kulp formasyondayız ve 9150 dolar hedefimiz, oraya yükselebilir ve fincanın kulpu da böylelikle oluşur diye bir videoda bahsetmişti geçtiğimiz günlerde. Aradan bir gün geçti ya da geçmedi. 9150'yi yıkıp da geçtik abi. Bitcoin'de yıkıp da geçtik. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bakın işte ben bildim demek için kesinlikle değil. Dikkatli olun. Aynı formasyon, aynı hikaye, aynı senaryo. Ne derseniz deyin, Bitcoin Cash'te de var demek için söylüyorum. Bakın görüyorsunuz mesela 25 Haziran bölgesinden başlayarak fincanı adım adım oluşturuyor. Sonrasında da iş kulpunu oluşturmaya gelebilir. Yalnız gelebilir diyorum. Dediklerimiz Bitcoin'de aynen oldu diye aynı senaryo %100 olacak diyemeyiz. Ama olursa ne olur? Akabinde sert yükseliş gelebilir. Bu arada az önce size dikkat ederseniz Bitcoin Cash'in teknik analizi pozitif duruyor dedim. Bunu neden dedim biliyor musunuz? Hem bu fincandan dolayı hem de geçenlerde bir obo formasyonu dediğimiz omuz, baş, omuz formasyonu vardı. Bu oluşmuştu ve o formasyon düşüş diyordu fakat düşmedi. Yani formasyon bozuldu. Formasyon başarısız oldu. Bitcoin Cash buralarda direndi. Dolayısıyla belki de biraz da bu pencereden bakmak lazım. Belki de dostlar, belki de blok yarılanması Bitcoin Cash'i yükseltmiyor ama buralarda tutuyor. Belki de iyi senaryoyu zaten yaşıyoruz. Ha bir yandan da tabii ki de çok kesin konuşmamak lazım. Çünkü Bitcoin Cash tarihinde 3 senelik tarihinde ilk defa yaşıyor bu blok yarılanması halving sürecini. Tabii bu videoda konuştuğumuz bu yükseliş beklentisi var ya, o da gerçekleşmezse şayet şu da olabilir. Şimdi siz her gün 5 Bitcoin üretirken artık 2,5 Bitcoin üreteceksiniz ya, madencilerin penceresinden de bakmak lazım. Bu ne demek? Bu ne demek? Daha az para kazanmak demek değil mi? Yani sizin elinizdeki para direkt ikiye bölünüyor demek. Bitcoin Cash'in normalde yükselerek bu farkı kapatması gerekiyor. Ama bu olmazsa Bitcoin Cash madencileri üretimin düşmesiyle gelebilecek fiyat yükselişini göremezlerse makinelerini çat diye kapatabilirler. Bu da hash rate dediğimiz üretim talebini düşürebilir. Aynen Litecoin'de Ağustos 2019 sonrasında, halving sonrasında yaşadığımız, gördüğümüz gibi. Ama Litecoin ile Bitcoin Cash arasında da zaten çok sert farklılıklar var. Birincisi, Bitcoin Cash'in kaybetmeye kesinlikle Litecoin kadar tahammül yok. Başındaki Roger Ver gibi adamları ben tüm Bitcoin'lerimi satıyorum, bundan sonra projeye odaklanacağım tarzı böyle açıklamalarla göremezsiniz. Çünkü o adamların amacı para kazanmaktır dostlar. Şimdi bakın, Bitcoin Cash'i benden çok istediğiniz şekilde detaylıca analiz ettiysek bugünün bonus bilgisine de geçelim. Ama şunu söyleyeceğim, bugünün bonus bilgisine şunu söyleyeceğim. Bir Boeing 747 yolcu uçağını fullleyecek benzinle, yani deposunu tamamen dolduracak benzinle normal bir arabayla dünya etrafında tam 4 defa tur atılabiliyormuş, biliyor musunuz?
Farka bakın yani. Birinin sadece deposu fulleniyor, diğerinde dünya etrafında 4 tur atılabiliyor. Neyse, şimdi bakalım son videoda sizlerden hangi sorular, hangi yorumlar gelmiş. Şöyle jet hızıyla onları da şöyle bakalım. Salaok adlı profil IOTA'yı sizden dinlemek istiyorum demiş. Tabii ki de önümüzdeki günlerde, haftalarda çok önemli gelişmelerde olduğunda özellikle IOTA'yı gündemimize alabiliriz. Bunun için kripto sözlüğü takip etmeniz yeterli. Atsız yurdum insanı diyor ki Eren Bey, rahatsızlık verdiğim için çok pardon. Soran çok olur eminim. Kısaca geçen hafta bir sonraki videonuzda Bitcoin Cash analizi yapacağınızı belirtmiştiniz. Günlerdir onu bekliyoruz. Yayın yapacak mısınız? Bu konuyla ilgili bekliyoruz demiş. Öncelikle bir sonraki videoda demedim aslında. Önümüzdeki günlerde yapacağım dedim ve zaten şu anda da yaptım. Umarım bu video atsız yurdum insanı senin için güzel bir cevap olmuştur. Emir Faruk, video yine harika. Eren, Ledger almak istiyorum. İndirimli Ledger nereden alabilirim? Teşekkür ederim. Ben de link paylaştım seninle. Eyüp Fındık, teşekkürler Eren. Son videolar ayrı bir heyecanlı. Umarım alt boğa yakındır. Umarız, bekliyoruz. Bitcoin'in dominansında birazcık aşağı çekilmesi gerekiyor altcoin'lerden para kazanabilmek için. Dostlarım, kanala abone olmayı ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Videoları beğeniyoruz, yorumları yapıyoruz ve tabii ki de izleyen herkesin yorumlarını da bekliyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.